Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk rengi tamamladım. Şimdi desenin ikinci rengine geçeceğim ve ikinci rengi gördüğünüz gibi dağınık, fakat biz birinci rengi yaptığımızdan dolayı o dağınıklığın içinde birbirinin üzerinden atlayabilecek noktalar var. Yani üzerinden tekrardan yürüyüşle geçmemiz gereken yerler olduğundan dolayı kötü bir görüntü olacak. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Hem koyu renk açık rengi kapatacağını bildiğimiz için öncelikli yaptığımız desen parçalarının üzerinden geçmek yerine kenarından geçeceğiz. Hem de daha görüntüsü güzel, daha farklı bir ambiyans olabileceği için kırmızı daireleri birbirine bağlamak için etrafından geçeceğim lacivert dairelerin tamamını kırmızı renkte kullanacağım iplikle geçerek bir kontur oluşturmuş olacağım. Bunu daha detaylı olarak yaparak görebiliriz. Şuradan başlayacağım arkadaşlar. İğne ardını kontrol ettim. Tamam dedim. Burada yeni bir sargı oluşturacağım için ufak bir yürüyüş yapıyorum. Sargıya geçtim. Bakın şimdi diğer renkle sargıları doldurmam gereken yerlerin tamamını dolduracağım. Evet, ikinci renkte sargıyı doldurdum. Şimdi anlatmak istediğim şeye geliyorum. İğne ardına geçiş yaptım. Bakın bunun etrafından iğne ardıyla geçerek hem vurgulu, daha güzel, değişik bir görüntü elde edeceğim. Hem de diğer kırmızı olması gereken yerlere atlamayı rahatlatacağım. Gördüğünüz gibi bitiş noktasını kırmızı dairenin yanına getirerek sadece bir vuruş kadar atlama yapmış olacağım. Üstelik diğerlerinin üstünden geçmek yerine etrafından geçerek görüntüsünü zenginleştirmiş oluyorum. Yine sargıya geçtim. Burada bitiş noktası vermeyeceğim çünkü şuraya atlamak istiyorum. Dolayısıyla iğne ardına geçip hemen bunun etrafını sararak yoluma devam edeceğim. İğne ardının bitiş noktasını vermem gerekiyor ki buradaki kırmızı noktaya geçebileyim. Geçtim. Yine sargıya geçiyorum. Gördüğünüz gibi bu noktada çok fazla yapabilecek bir şey yok. Ya daha önce yaptığım Çin iğnesiyle yaptığım, iğne ardıyla yapmış olduğum yürüyüşlerin üzerinden ufak adımlarla geçişi yapacağım. Ya da burada ip kes verip başka bir yerdeki kırmızıları tekrardan yapmaya çalışmam gerekiyor. İp kes vermek istemediğim için en yakın noktaya ulaşabilecek şekilde ufak yürüyüşler ilave ederek yoluma devam etmeyi seçiyorum. Siz de öyle yaparsanız vakit kaybetmemiş olursunuz. Buraya çıkış verdim. Yürüyüşlerin üzerinden devam edecek şekilde, batışların üzerine denk gelecek şekilde batışlarınızı ilave ederseniz çok fazla göze batmayacaktır. 3 milimlik, 2 milimlik
en fazla 3,5-4 milimlik buruşlar olduğunu göz önünde bulundurursak çok fazla göze rahatsızlık verecek bir görüntü olacağını düşünmediğim bir desen tarzı. Yine buradan buraya geçeceğim. Bakın burada sargı vermem gerekiyor yine. Sargıyı verdim. Burada bitiş noktası ilave etmem gerekiyor. Çünkü şu noktaya ilerleyeceğim. Dolayısıyla şurada bir bitiş noktası olması gerektiğini düşünüyorum. Bitiş noktasını verdim. Bu şekilde devam ederek lacivert olarak yapılmış sargıların tamamının etrafını ikinci rengin ipliğiyle geçmemiz gerektiğini unutmayın. Çünkü diğer tarafta eğer boşta kalan bir etrafından iğne ardı geçmemiş bir mavi renkli daire kalırsa görüntüyü biraz daha farklı göstereceğinden iyi durmayabilir. Dolayısıyla ne yapıyorum? Elimden geldiği kadar birbirlerine bağlama noktalarını göz ardı etmeden etrafından geçmeye çalışıyorum. Estetik görüntüyü kaybetmemek adına. Bakın gördüğünüz gibi etraflarından geçiyorum. Şimdi bunların tamamını kırmızıları bağlayarak birbirlerinin etrafından geçerek bitireceğim ve deseni tamamlayacağım. Daha sonrasında raporlama işlemine geçeceğim.